Horlama ve uyku apnesi bu solunum yollarıyla ilgili uyku esnasında sıklıkla gördüğümüz sağlığı önemli ölçüde etkileyen ciddi problemlerdir. Horlama genellikle uyku esnasında gevşeyen boğaz bölgesindeki yumuşak dokuların yani bademcik, yumuşak damak, uğula ve dil kökünün solunum yollarını daraltmasına bağlı ortaya çıkan solunum esnasındaki sese biz horlama diyoruz. Nefes durması ise horlamayla birlikte olur genellikle ve 10 saniyeden daha fazla solunumun durmasına biz nefes durması diyoruz. Yani apne diyoruz. Eğer apne bizim boğaz bölgesindeki darlıklardan kaynaklanıyorsa biz buna tıkayıcı uyku hastalığı diyoruz. Bazen beyinden kaynaklı uyku merkeziyle ilgili problemlerden de kaynaklı apneler olabilmekte. Buna da merkezi apneler diyoruz ama bu bizim konumuzun dışındadır. Çocuklarda gördüğümüz horlama ve uyku apnesi problemleri sıklıkla geniz eti büyümeleri ve bademcik büyümelerine bağlıdır. Geniz eti büyümelerine bağlı horlama görebiliyoruz fakat apne mutlaka boğaz bölgesindeki sorunlarla ilgili demiştim. Dolayısıyla apne varsa mutlaka beraberinde bademciklerde büyüme vardır çocuklarda ve hangi yaş grubunda olursa olsun çocuklarda 1 yaşından itibaren eğer uyku apnesiyle birlikte horlama varsa bizim ameliyat nedenlerimizden bir tanesidir. Çünkü apnenin önemli ölçüde yan etkileri olabilmekte. Dolayısıyla çocuklarda bu konuyu biz önemli bir problem olarak değerlendirmekteyiz. Yetişkinlerde gördüğümüz en sık horlama ve uyku apnesinin nedenleri işte burun tıkanıklıkları, burundaki işte kemik eğriliğidir, et büyümeleridir, burun polipleri gibi nedenler, alerjik nedenler. Yine boğazdaki bademciğin normalden büyük olması, dil kökünün normalden büyük olması ve yumuşak damağın aşağıda ve sarkık olmasıdır. Horlamada genellikle bu orofarinks dediğimiz yutak bölgesinin yukarısındaki kısımlardan kaynaklanıyor. Fakat apne ise mutlaka yutak bölgesinin seviyesinde veya daha aşağıdaki tıkanıklıklardan dolayı olmaktadır. Bu nedenle biz bir takım sınıflamalarımız var. Değerlendirirken, hasta muayene ederken biz bakıyoruz. İşte yumuşak damağı nasıl, bademcik büyüklüğü nasıl, dil kökü büyüklüğü nasıl, epiglot dediğimiz gırtlak bölgesinde o giriş kısmında anatomik bir problem var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Bir takım endoskopik yöntemlerle bu tanıları koyduktan sonra nedeni saptıyoruz ve gece ne kadar problem oldu bunların da seviyelerini tespit etme ile ilgili uyku testi yapıyoruz. Yani polisomnografi dediğimiz. Kısaca tanı yöntemlerimizi koyduktan sonra da diğer tedavi yöntemlerine geçiyoruz.